Merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aypare tatlısı tarifi vereceğim. Cevizli aypare tatlısı oldukça kolay ve basit bir şekilde çok az malzemeyle hazırlanan şerbetli bir tatlı hazırlayacağız. Canınız tatlı çektiği zaman kalkıp hazırlayabileceğiniz bir tatlı. Hemen yapımına geçiyoruz. Kabımın içine bir bardak ceviz, kırılmış ceviz içi döküyorum. Kuplu çay bardağını kullandım. Bir adet yumurtanın sarısını ayırdım. Bunu üzeri için kullanacağız. Bir adet yumurta artı bir yumurtanın da beyazı var. Sarısını üzeri için ayırmıştık. Üzerine yoğurt ilave ediyoruz. Yoğurt ne kadar ilave edeceğiz? 3 yemek kaşığı yoğurt ilave ediyorum. Bir kup çay bardağı da sıvı yağ. Katı yağ kullanmayacağız arkadaşlar. Sıvı yağ ile hazırlayacağız. Çok daha lezzetli olacak, hiç merak etmeyin. Koyduğumuz malzemeleri şöyle güzelce çırpıcımızda çırpıyoruz. İlk aşamada her zaman çırpıcı ile çırpıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı şöyle, hatta bir yarım daha koyalım. 2,5 yemek kaşığı irmik koyuyorum. Biraz ben ölçüleri çoğalttığım için 2,5 yemek kaşığı irmiği de koyduk. Güzelce karıştırıyorum. Şimdi un ilavesine geçeceğiz. Bir bardak unu döktüm. Bir paket kabartma tozu ve bir paket de vanilya dökeceğiz üzerine. Bir paket de vanilyayı döküyoruz. Şimdi koyduğumuz malzemeleri şöyle kaşık ile karıştırıyorum ki un, kabartma tozu birbirine karışsın. Çırpıcıyı artık kullanmayalım. Şöyle bir yarım çay kaşığı kadar da karbonat ilave ediyorum. Karbonatı da ilave ettim. Hatta kabartma tozuyla birlikte ilave etmem gerekirdi. O anda unutmuşum. Yine de ilave ettim. Bir bardak un dökmüştük. Bir ikinci bardağı un yine döktüm. Kaşık ile karıştırıyorum. Daha sonra elim ile karıştırmaya geçiyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un gidiyor. Hamurunu çok sert yapmıyoruz. Çok aşırı vıcık vıcık da olmayan, çok sert olmayan orta ayar bir hamur olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Hamurunuz çok sert olursa şerbetini içmez. Takır takır kalır. Bakın ele yapışmayacak ama bakın yumuşacık bir hamur olacak. Kıvam böyle. Elimize yapışmayacak ama yumuşak bir hamur olacak. Şimdi şöyle bir tepsiye koyacağım. Fırın tepsimi yağladım. Tatlımızı hazırlamaya geçelim. Cevizli ayparemizi hazırlamaya geçelim. Canınız tatlı istediği zaman hemencecik kalkıp hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı oluyor. Aypare tatlısı biraz baklavayı andırıyor ama tabii ki baklava değil. İçine ceviz döküldüğü için biraz baklavaya benziyor tadı. Bunu yapması çok daha kolay. Evet, 2 parçaya böldüm hamuru. Hiç bekletmiyorum. Bakın yoğurduğum zaman hemen hazırlamaya geçiyorum. 2 parça hamuru rulo şeklinde elimde yuvarlayıp şöyle uzun bir şerit yapıyorum. Merdane falan kullanmanıza hiç gerek yok. Elinizle zaten bastırdığınız zaman şekil alacaktır. Şöyle ince uzun bir şekil yapacağız. Şimdi güzelce hazırladık ve bir çay bardağı ile bakın ay şeklinde kesiyoruz. İsmini de buradan alıyor arkadaşlar. Bakın böyle, ister incecik ay kesin, ister kalın ay kesin, nasıl isterseniz hepsinde lezzeti aynı olacaktır. Bakın bu şekilde tatlıları keseceğiz. Bir tanesini ince uzun yapmıştım. Hamuru 2'ye bölmüştüm. Ve ay şeklinde bakın çay bardağının yardımıyla kesiyorum. Diğer kalan parçaları da tekrar toparlayacağım. Hiçbirini ziyan etmeyeceğim. Bakın onları yine topluyorum. Şimdi kestiğim tatlıları yağlanmış fırın tepsisine diziyorum. Canınız tatlı çektiği zaman hemencecik kalkıp hazırlayabileceğiniz harika bir tatlı oluyor bu.
püf noktalarıyla sizlere anlatacağım ki şerbeti de çok güzel içecek. Lokum gibi içecek arkadaşlar. Şöyle bulgur bulgur da yerken dağılacak. Bunu da unutmayın. Öyle takır tukur içmeyen şerbet değil. Hadi ikinci parçaya geçelim şimdi yapımına. Dikkatli dinlerseniz siz de çok güzel lezzetli bir tatlı yapmış olursunuz. Yine aynı şekilde ikinci parçayı da hazırlıyorum. Birinci parçanın aynısını hazırlıyorum. Evet arkadaşlar, buraya kadar beni dinlediyseniz, kanalıma abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Daha birçok güzel tariflerde görüşebiliriz. Bildirimlerinizi açabilirsiniz ki yayınlanan tariflerden haberdar olursunuz. Evet, güzelce ikinci parçayı da kestim. Kalan hamurları da kestim. İşte şöyle bir fırın tepsisi aypare tatlısı çıkmış oldu. Burada da yumurtanın sarısı vardı. Hiçbir şey kullanmıyorum. Üzerine hiçbir şey koymuyorum. Yani yağdır falan koymayacağız. Sadece yumurtanın sarısını birazcık karıştırıp şöyle tatlıların üzerine sürüyoruz. Fırınımızı 180 dereceye ayarladık. Tatlılarımız kızardığı zaman fırından alacağız. Evet, pişmek üzere şimdi fırına götürüyoruz. Sıra geldi şerbetini hazırlamaya. Ben şerbetini önceden hazırlamadım. Çünkü buz gibi soğuk olmasını istemiyorum. Bunun püf noktası budur arkadaşlar. Buz gibi soğuk şerbet yapmayın. Evet, şerbet için 2,5 bardak şeker, 2,5 bardak su tenceremin içine koyuyorum. Tatlı pişerken şerbetini o zaman yapıyorum. Şöyle çeyrekte limon. Yarım da bile değil arkadaşlar. Şimdi şerbeti ocağa pişmek üzere götürüyorum. Ocakta şerbetim kaynamaya başladığı zaman çok da kaynatmayın. Hani baklava şerbeti gibi koyu bir şerbet olmayacak. Üzerine göstermiş olduğum limonu sıkıyorum. Limon suyu ile birlikte 2 dakika kaynaması yeterli. Koyu şerbet olmayacağı için 2 dakika kaynaması yeterli ve ocağı kapatıyorum. Fırınım da şu anda tatlı pişiyor. Ve şerbetim pişti ve ocağı kapatıyorum. Şerbet şimdi soluklansın, dinlensin, sıcaklığı gitsin. Evet, tatlımız da fırından çıktı. Gördüğünüz gibi nar gibi de kızardı. Çok güzel oldular. Şimdi tatlının da ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim arkadaşlar. Ne kadar? Bir 5 dakika. Ama soğuk değil. Ilıktan birazcık sıcak dahi. Şerbetim de aynı şekilde ilk sıcaklığı çıktı. Hoşur hoşur kaynak değil. Ama ılıktan da birazcık sıcakçına. Bunu da unutmayalım. Şimdi şerbetle tatlıyı buluşturuyoruz. İkisinin de sıcaklığı aynı ayarda. Şerbeti tatlıların üzerine veriyorum. Eğer soğuk dökerseniz sıkacaktır. Bunu da unutmayın. Benim gibi yapın. Verdiğimiz şerbetin üzerine şöyle bir tepsi kapattık. Yarım saat beklemesi yeterli olacak. Şimdi bir tur şu şekilde çevirdim arkadaşlar. Alt üst çevirdim ki üst kısımlar da güzel içsin şerbeti. Zaten içti. Gördüğünüz gibi bayağı bir içti. Şöyle bir alt üst çeviriyorum. Bir 5-10 dakika, fazla değil. Toplamda 1 saat içinde bu şerbeti içmiş olacak. Ben o şerbetini içerken öğle namazımı kıldım. Gittim fırından ekmeğimi aldım. 50 metre kadar yakınımda bir fırın var. Oraya gittim, ekmeğimi aldım. Şerbeti de içti. İşte tatlımız gördüğünüz gibi harika oldu. Güzel gözüksün diye şöyle bir servis tabağına koydum ki akşam olduğu için görüntü güzel çıksın. Servisini sizlere gösteriyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Bu cevizli aypare tatlısını dediğim gibi sıvı yağla oluyor. Katı yağ kullanmadım. Mis gibi de şerbetin lokum gibi de içti. Yapın. Şeker oranı tam birebirdir arkadaşlar. Ölçüleri birebirdir. Dikkatli uyguladığınızda siz bu tatlıyı yapabilirsiniz. Hadi hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha güzel tariflerde görüşmek üzere.